Ben uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Ankara'da yaklaşık 5 yıldır ofisimizde danışanlarımıza kilo alma, kilo verme, kilo yönetimi üzerinde yardımcı olmaktayız. Bireylerin günlük besin gereksinimlerine göre, yaşam tarzlarına göre, beslenme ihtiyaçlarına göre besin planlamalarını, programlamalarını düzenleyip onlara en uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Burada temelde onların beslenme ihtiyaçlarını yani sağlık durumlarını daha iyiye götürebilmek, mevcut hastalıklarını daha korunaklı hale getirebilmek, daha doğrusu mevcut hastalıklarının semptomlarını azaltabilmek, yeni gelişebilecek hastalıkları önlemek amacıyla ağırlık kontrolünü sağlamaya çalışıyoruz. Bugün beslenmenin takıntı haline gelmesinden bahsedeceğiz. Bu da ortoreksiya nervosa diye adlandırılan bir hastalık. Aşırı derecede beslenmeye yapılan takıntı, bununla beraber besin içeriklerinin çok fazla düşünülmesi ve hatta bazı besinlerin tamamen hayattan çıkarılması, pişirme yöntemlerine karşı çok titiz davranmak gittikçe büyüyen bir anksiyeteye sebep oluyor. Bu da kişilerin yaşam tarzını olumsuz etkileyebiliyor. Öncelikle bizim temelde istediğimiz şey herhangi bir hastalık tanısı alınmadan, yani sağlık için bu besin tamamen zararlıdır diye bir teşhis konulmadan hiçbir besini hayatımızdan çıkarmıyoruz. Bu tarz kişilerde gluteni hayatlarından çıkarma, laktozu hayatlarından çıkarma, şekerden tamamen arınma, meyve tüketmeme gibi bazı davranışlar görülebiliyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız şey de bunların eğer bir hastalığınız yoksa hayatınızda olması gerektiği yönünde, aynı zamanda da belli porsiyonlarda günlük beden ağırlığınıza, kilonuza, fiziksel aktivitenize ve yaşam tarzınıza göre bir düzen içinde hayatınızda olmasını destekliyoruz. En başta tabii ki vitamin ve mineral eksiklikleri, aynı zamanda yetersiz enerji ve protein alımına bağlı kas kayıpları, metabolizma hızında azalma gibi şeyler karşımıza çıkabilir. Bununla beraber bazı besinleri ve besin gruplarını tamamen hayatımızdan çıkarmak en başta demir eksikliğine neden olabilir. Aynı zamanda B grubu vitaminlerin azalmasına neden olabilir. Bunlar da devamında saçlarda dökülme, tırnak kırılması, ciltte kuruluk ve hassasiyete sebep olabilirler. Tabii bunun şöyle kişinin davranışlarından bir çıkarım yapabiliyoruz. Aynı zamanda bir uzman psikolog danışman tarafından da bu bir teşhis olarak konulabilir. Ama ortoreksiya nervosa genelde kişilerin farkında olmadan geliştirdikleri bir beslenme takıntısı olabilir. Yine aynı zamanda gıda takviyelerinin çok aşırı derecede ya da çok gereksiz yere kullanılan besin ürünleri de olabilir. Vitamin, mineral takviyeleri de olabilir. Dolayısıyla bunların hepsi ortoreksiya nervosa bir parçası gibi görünebilir. Yine aynı şekilde aşırı derecede fazla hareket etme, egzersize çok yoğunlaşma, işte bir öğün çok fazla tükettiyse diğer öğün onu azaltma ya da diğer öğünde aç kalma gibi davranışlar da bunun içine girebilir. Bu beslenme biçimini kabul edebilmek için öncelikle bireyin beslenmeyi öğrenmesi gerekiyor. Yani hangi besine neden ihtiyacı olduğunu, neden bu kadar beslenmesi gerektiğini ve aynı zamanda bunu yapmazsa dezavantajları neler olabilecek, yani olumsuz neler gelişebilecek, bunları bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla geldikleri süre boyuncaki alışkanlıkların değişebilmesi için ortalama süreç 20-21 gündür ve bu kişiden kişiye göre de değişir ne yazık ki. O yüzden ortalama bir süre verememekle beraber ama 20 gün düzenli olarak uyguladıklarında, 20 gün boyunca her şeyi yerine getirdiklerinde ilerleyen süreçte daha kolay adapte olduklarını söyleyebiliriz. Birçok şey olabilir. Kilo alma korkusu olabilir. Hani çok iyi kilo verdikten sonra tekrar eski haline dönmeye olan korku olabilir. Veya ailesinde gelişen bir rahatsızlıktan dolayı çok sevdiği birinde bir rahatsızlık vardır. Örneğin babam kalp hastasıydı der, kolesterolü yüksekti der. İşte yumurtadan kaçar, kırmızı etten kaçar ya da aşırı yağlı yemekten kaçar. Hani bazı şeylerin fazlası çok daha zararlı olabiliyor. Dolayısıyla beslenmeye karşı geliştirilmiş bir takıntı durumu olarak tanımlıyoruz. Bu konu gerçekten derya deniz, hem internet anlamında hem yapılan bilimsel çalışmalar anlamında. Dolayısıyla bir takım şeyleri uzmanlarına bırakmakta fayda var. Yani baktığınız zaman bazen kan tahlili yapılıyor. İşte herhangi bir değerin yüksek çıkması, herhangi bir değer hangi olduğu önemli değil. Direkt sizi kanserle ya da ölümle karşılaştırabiliyor. Yani sürekli hep en kötüye yoran bir olay var. Bir de insanları uyarabilmek için, bir tepki oluşturabilmek için işte tuz zehirdir, şeker zehirdir, öldürür gibi ifadelerle de
olayın alevlenmesini sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla bu konularda hep bir uzmana danışmalı. Aynı zamanda bizler yüksek lisans ve doktora programlarına da kaydolarak uzmanlık alanımızı genişletebiliyoruz, bilgi düzeyimizi artırabiliyoruz ya da gittiğimiz seminerlerde, eğitimlerde. Dolayısıyla bir sorunun cevabını ararken önce uzmanıyla görüşmekte fayda var. Çünkü bloglarda ya da işte farklı sitelerde yazılanlar ne yazık ki çok doğruluk taşımayabiliyor. Öncelikle bu beslenme davranışını kontrol altına alabilmemiz gerekiyor. Yani işte bizim için mevcut olan bir yağ doku var. Bu yağ dokunun fazla olması bir tehlike arz eder tabii ki. Ama bunun da belli bir durumda olması lazım. Mesela kadınlarda %25-28 maksimum, ama bu yaşa göre de değişir. İşte 60 yaşından itibaren daha fazla olması gerekebilir. Erkeklerde %18-20 yağ oranı olması gerekebilir. Bazen tamamen yağ dokuya karşı işte hiç kilo almayalım, yağlanmayalım, işte şeker yağlandırır, tuz yağlandırır, yemeklerde yağı azaltalım gibi aşırı derece takıntı geliştiği durumda bu sefer elzem olan vitamin, mineral, amino asit gibi besin öğelerini karşılayamadığımız için bu sefer de farklı sağlık problemleri karşımıza çıkabilir. Öncelikle gerçekten sağlıklı yaşamak ve sağlıklı beslenmek istiyorsak bir beslenme uzmanına, diyet uzmanına başvurmalı. Bununla beraber de kalan yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerekebilir.